Tele1 TV izleyicileri, başka sohbetlerde tekrar sizinle birlikteyiz. Çok güzel konuklarım var. Çok önemli konuları paylaşacağız sizlerle. Havalar soğumaya başladı. Ne kadar o dengesiz mevsimlerin içinde bulsak da kendimizi, bir gün uyanıyoruz. Çok sıcak, akşama doğru üşümeye başlıyoruz. Birden yağmur yağmaya başlıyor. Ertesi gün bir uyanıyoruz, inanılmaz sıcak. Yine ne giyeceğimizi şaşırıyoruz. Yani beden aslında kendini çok zor mevsimlere adapte ediyor. Ve bunun için belli desteklere ihtiyacımız var. Hem sindirim için hem bağışıklığımızı korumak için, hatta doğru nefes alıp verebilmemiz ve o burun tıkanıklarından da kurtulmamız için belli teknikler ve çok güzel öneriler var. Ayurveda Enstitüsü kurucuları sevgili Lale Yılmaz'la Hande Mitili benimle beraber çok güzel tiyolar verecek size. Hatta böyle hanımlar, kalemlerinizi, kağıtlarınızı alın. Çok güzel tarifler de olacak. Ben de çünkü birkaçından muzdarip bir anne olarak özellikle çocuklarımız için şu kış mevsimini çok daha kolay, o burun ve boğaz kısmını değil mi? Böyle kontrol altına alıp destekleyeceğimiz çok güzel tarifler de olacak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz diyorum. Onları çok seviyorum. Artık böyle uzun zamandır tanıştığımız için böyle bir dostluk bağı da kuruldu aramızda. Sanki böyle evime gelmişler. Birlikte evimin salonunda sohbet ediyormuşuz gibi hissediyorum. Çok tatlılar. Siz de zaten görüyorsunuz enerjilerini. Bence kadınların, özellikle kadınların bu alanı seçmeleri ve söyledikleri, gönül verdikleri her şey çok kıymetli ve çok değerli. Dünyaya, yeryüzüne çok güzel 2 tane hediyesiniz bence. Daha nicelerine. Çok teşekkür ederiz. Ben önce nefes demek istiyorum aslında Lale Hanım. Nefesin yaşamımızdaki önemi, neleri etkiliyor, doğru nefes alıyor muyuz ve doğru nefes almak için ne yapmalıyız, nasıl fark etmeliyiz doğru nefes almadığımızı? Çok teşekkürler Besteciğim. Girişte de anlattığın için biz de bunları anlatmayı çok seviyoruz ve Biliyorum. çok önemsiyoruz. Aslında doğru nefes alıyor muyuz sorusu, hepimiz nefesin önemini çok iyi biliyoruz. Ne yapıyor olursak olalım yaşamda, işimiz ne olursa olsun. Fakat acaba nefese istediği, daha doğrusu olması gereken önemi veriyor muyuz? Ben zaman zaman bunu soruyorum. Hem kendime hem de anlatmaya çalıştığım kişilere. Tabii ki hepimiz nefes alıyoruz. Ben nefes almak istemiyorum. Yok burada bıraktım, kestim artık. Bunu dediğimiz noktada zaten var olamıyoruz. Ölüyoruz. Evet. Yaşamın bir parçası. Ayurveda'da hep der ki yaşamın ilk besin kaynağı nefes. Evet. Ve o nefesin nereden girdiği çok önemli aslında. Doğru nefes alıyor muyuz cümlesinin sonuna? Değil mi? Nereden nefes aldığımız çok önemli. Bugünlerde en çok anlatmayı sevdiğim, her karşılaştığımda herkese bunu anlatmayı çok önemsiyorum. Neden? Çünkü biz burnumuzun nefes alma organı olduğunu yaşamın içerisinde Unutuyoruz değil mi? bazı engellerle ya da yaşamın bize getirdikleriyle, modern hayatın getirdikleriyle unutabiliyoruz aslında bildiğimiz şeyi. Çünkü hiçbirimiz anne karnından çıktığımız andan itibaren bize bir nefes eğitimi verilmedi. Belki okullara gittik, bir takım eğitimler aldık, konuşmayı öğrendik, yürümeyi öğrendik. Ama nefes Hiçbirimize gel bakalım nefes almak şöyle bir şey denmedi. Çünkü bu bir doğal süreç. Bu bedenin ihtiyacı olan bir süreç. Doğru ya da yanlış hepimiz nefes alıyoruz. Ama doğru nefes aldığımızda neler oluyor ya da bu nefes bozulduğunda başımıza neler geliyor, bunları anlamak ve bunlara bir bilinç geliştirmek çok önemli. Gelelim nefes alma organımıza. Aslında nefes alma organımız tartışmasız bir şekilde burun. Fakat bizler maalesef ağzımızdan nefes alıyoruz. Hatta aldığımızın farkında bile değiliz. Evet. Çoğu zaman açık o ağızlar. Değil mi? Evet. Uykuda özellikle. Uykuda ve günlük yaşantıda. Bu nefesin kalitesini etkiliyor mu? Evet, etkiliyor. Kesinlikle. Nefes Neden? tutanlar. Evet, nefes tutanlar. Ödev yaparken oğlumda keşfediyorum. Duruyor böyle, cümle bitince nefes almaya başlıyor. Neden? Neden? Cevap veriyor mu? Öyle. Farkında değil. Dikkat ediyorum çünkü diyor. Evet. Burun peki sadece nefes almak için mi önemli? Evet. En önemli işlevi burunun nefes almak. Ama burnun 30'a yakın fonksiyonu var. Bunlardan en önemlisi burnun bizim aldığımız nefes dediğimiz o havayı içeriye, bu bedene gönderirken, yani o enerjiyi, o kaynağı gönderirken filtrelenmeye, ısısının bedene uygun hale gelmeye, tozlardan, çöplerden arınmaya ihtiyacı var. Ve nemlendirilmeye. Burnun en önemli görevlerinden bir tanesi bu. Eğer biz bu fonksiyonu, burnu orada iptal edip ağızla alırsak ne olur? Ağzımızı açıp nefes alıyoruz ve yaşıyoruz sonuçta. Evet.
Ama işte az önce söylediğim o tüm fonksiyonları kapatmış. Evet. Diğerlerini kullanmamış oluyoruz. Yani aldığımız hava soğuk bir şekilde içeriye doğru giriyor. Beden ısısından apayrı bir şekilde bütün Filtrelenmiyor, tozlar, her şey. polenler ve en önemli şeylerden bir tanesi de kuruluğa yol açıyor. Ağızdan nefes alıp Evet. vermek. Bu da örneğin bir sunum yapıyorsak, örneğin öğretmensek ya da bir performans sanatçısıysak, tiyatroda, sinemada ya da sahnede şarkı söylüyorsak. şarkı söylüyorsak tüm yaşantıyı etkiliyor. Ses tellerimizin kuruması Ya. aslında sesimizin bozulmasına yol açıyor. Şöyle böyle. Evet, evet. Orada biriken mukoza dediğimiz orada içeriye girmemesi gereken şeyler başka yerlere yerleşmeye Evet. başlıyor. Ardından sağlık problemleri Ortaya açığa çıkıyor. çıkmaya başlıyor. Kesinlikle. Ve bu da sadece güncel yaşantımızda hani performansımızı etkiliyor ama bir bağlantısı da zihinsel olarak da bizi etkiliyor. Enerji olarak etkiliyor, uykumuzu etkiliyor, sindirimimizi etkiliyor. Birazdan Hande aslında Hepsini, evet, nasıl Ayurveda'da özellikle sonbahar mevsiminde çünkü mevsim de kuru. Evet. Bir de biz o kuruluğa ağız açıklığıyla birlikte Üzerine ikinci bir tuz, kuruluk biber. eklediğimizde ne yapabiliriz? Peki burun bir de şöyle bir çok önemli bir konu var. Kullanılmayan organ düşer diye bir teori var biliyorsunuz. Biz küser diyoruz. Burnumuz düşmeyeceği için kurumaya başlıyor. Öyle enteresan bir kısır döngü ki ağzım açıldığı için mi burnum kuruyor, burnum kuru olduğu için mi ağzım açılıyor? Burada önemli olan bilinç geliştirmek. Bir, Evet. nasıl nefes alıyorum? Yani alışkanlığıma bakmak. İki, bunu fark ettikten sonra da eğer ağzım açılıyorsa o zaman şunu sakın unutmayın. Sistem yanlış işliyor. Ne dedik? Nefes alma organı burun. Sistemde bir şeyler ters gitmeye başlıyor. Bunu anladık. Peki neler ters gidiyor? Bunları hızlıca bunları hızlıca çözümlememiz gerekiyor. Yani Evet. burun kuruluğuna yol açan faktörleri ortadan kaldırmamız kaldırmamız gerekiyor ki burun işlevini yerine getirebilsin. İnanın kullandıkça burnunuz açılacak, kullandıkça Değil mi? burnunuz sulanacak. Buna emin Ne olabilirsiniz. işleyen Demir demir pas tutmaz diye. pas Evet. tutmaz, ışıldar Evet. demişler. Bu vücudun tüm sistemi için Geçerli, doğru. geçerli. Her yere iyi bakım vermek, yeterli bakım vermek gerekiyor. Ve dedik ya hava kuru, şimdi daha da kuruyacak. Yani, Kış geliyor soğuyacak. önümüzde. Evet. Bağışıklık sistemimizi de etkileyecek. İçeriye aldıklarımız nereden alıyoruz? İlk asker aslında bağışıklığı güçlendirmek için ilk askerimiz burası. Evet. O asker kapıları açık bırakırsa eğer içeride cephe çöker. Cephe çöktüğünde de Hastayız. savaşı işte. kaybetmiş oluyoruz maalesef. aslında. Hani ancak bunu yatağa yattığımızda, hastalandığımızda anlamayalım. Çok basit bir farkındalıkla nefes alıp verirken ağzımız açık mı kapalı mı farkındalığıyla bunu çözebiliriz. Bunun burun tıkanıklığının bir takım çözülebilecek çok basit desteklerimiz var aslında elimizde, kendimizde. Hem kendi nefesimizle hem de Ayurveda'nın bize sunduğu Evet. pek çok basit, herkesin evinde bulunan bazı yöntemlerle O zaman bu yöntemleri bu sevgili yöntemleri Hande'cimden bence duymak dinleyelim, isteyecekler. duyalım. Kalemler, kağıtlar hazırlansın. Gerçekten önemli bilgiler. Tekrar oluyor ama böyle şu anda ben heyecanlıyım. Böyle bekliyorum. Burada yazın notlarınızı alın ama kalem Lale Hanım çok seviyor. Kalem tutmuyor. Onun kalemini almıyoruz. Şimdi şöyle, Ayurveda sevgili Lale'nin de söylediği gibi nefesi çok önemsiyor. Prana diyoruz. Çin Yaşam tıbbında da Ji diyoruz buna. O enerji içeri dağılmalı, Evet. yayılmalı ki o istediğimiz kadar organik beslenelim. Muhteşem tatlar, lezzetler, dünyanın en iyi şefleri, en iyi malzemelerle üretsin. İçeride prana yoksa sindirim ateşini yakamıyoruz. Yani. Yedikleri döndüremiyoruz. Aslında sonbahar ve kışın hastalanmamızın özünde de o kuruyan, ateşini kaybeden beden soğuk etkisiyle metabolizmanın yapması gerekenleri yapamıyor ve beden yoksunluğa düşüyor. Hastalıklarımızın kökünde de aslında o yoksunluklar, eksikliklerimiz var. Burada sadece biraz bilinçlenmek ve çok basit desteklerle kendimize yardımcı olmak gerekiyor. Ben Ayurveda'yı hep bir anneye benzetiyorum. İnsana yaklaşımı bir annenin şefkatli elleri gibi. Hastalandığında evladına o sıcacık çorbalar hazırlayan, sıcacık güzel çaylar
hazırlayan, bitkilerle destek veren, yeri geldiğinde doktoruna, uzmanına götüren, o hani tam teçhizatlı Cevat Kelle annelerimiz var ya, Ayurveda da öyle yaklaşıyor. Ve herkesi eşsiz, değerli kabul eden bir tıp sistemi olduğu için de kişilerin kendi ihtiyaçlarına göre çareler buluyor. Ama tabii ki genelde hepimize iyi gelebilecek, tüm beden yapılarına, fıtrata uygun da önerileri paylaşacağız. Bir de öksürükle ilgili birkaç tarif vermek istiyorum. Unutursam Ya, bana Unutur hatırlat. muyum? Benim o Ne olur, en böyle içinden beste. çıkamadığım bir süreç. Küçük oğlumun alerjisi de var, alerjik bronşiti. O öksürük başladığında, öksürük şurupları zaten bir işe yaramıyor. Ya o kurutuyor ya çok fazla öksürmesine zaten neden oluyor. Bu dediğim gibi kaliteli bir uyku uyuyamadığı için çok yorgun kalkıyor. Burnu zaten tıkanıyor ve kuruyor. Çünkü o ağız hep bir öksürdüğü için o hava hep bir ağızdan içeriye geliyor. Bence annelerin o tarif altın değerinde. Gerçekten öyle. Yatırım için ben altına değil şu an o tarife yatırım yapmayı düşünüyorum. Huzurum için ve oğlumun sağlığı için çok değerli. Unutur muyum? Hiç asla unutmam. Tamam, anlaştık. Ayurveda solunumu niye önemsiyor? Şimdi biz bir mekanizmayız aslında. Ve beden çarklardan oluşuyor diyelim. Büyüklü, küçüklü çarklardan oluşuyor. Ve bunların ahenkli hareketi için her birinin kendi payına düştüğü kadar hareket etmesi gerekiyor. Ve bunları bir senkronla yapması, ahenkle yapması gerekiyor. Şimdi sonbahar, kış bedenin soğuyan havaya adaptasyon dönemi. Çok sıcak bir havadan birden soğuk havaya geçiyoruz ve sonbahar dediğimiz aslında ana mevsim değildir, geçiş mevsimidir. Çok sıcak havadan soğuk havaya geçiş dönemidir. Bedenin burada adapte olabilmesi için bizden destek istiyor. Ve solunum, sağlıklı solunum, burun solunumu, solunum organımız burnumuzdur, ağzımızla yemek yeriz, konuşuruz, şarkı söyleriz ama burundan nefes almalıyız, vermeliyiz. Çünkü aslında ağzımızın üst damağı buruna dair bir organdır. Ve bizim dilimiz ağzımızın içinde doğru konumdaysa diyafram kullanabilir hale geliriz ki bu da demektir ki ben burun deliklerimden aldığım havayı aşağıya yollayabilirim. Sindirim sistemime de eriştirebilirim. Yani. Normalde bunu pelvik tabana kadar indirmemiz gerekiyor. Böyle tabii. içeride nazikçe dalgalanmalı nefes. Evet. Ve her yere o taşıyıcılığını, desteğini vermeli. Bu ulaşmadığında bir kuruluk sebeple beden daha çok mukus üretiyor. Çünkü kuru dediğimiz şey iltihap oluşturuyor. Beden çok akıllı. Hani sana bana ihtiyacı yok. Biz müdahale etmesek o bizden daha akıllı, iyi. evet, daha iyi Kendi bakacak kendine kendine. bakacak. Kuruluk mukus yarattığı için ne yapıyor? Orada doku ürettiriyor. Ki o kuruluk enflamasyon yaratmasın da mukusla orayı nemlendirsin diye. Bunu önlemek adına biz ne yapabiliriz Ayurveda'da? Sabahları o hani pembe tuz diyorlar, kaya tuzu diyorlar ya, onu ezin, kırın iyice toz haline getirin, ılık bir suyun içine karıştırın. Aslında deniz suyu, tuzlu su yapmış oluyoruz. Onunla eğin kafanızı, sağ burun deliğinden sola, soldan sağa akıtın. Nazal yıkama yapın. Nazal yıkama yapın, boşalsın o sinüsler. Bu içeride gün içinde filtreledi ya, temizledi ya. Aynı klimanın filtresini değiştirmek gibi. Temizledin filtreyi, tazesini taktın. O zaman bir de yağla. Değil mi? Çalışmaya devam edecek çünkü. Yağla içeriği. Neyle yapabilirsiniz? Ayurveda'da biz buna nasya deriz. Ama bulmakta zorlanabilirsiniz. Formülasyonu kişiden kişiye değişir. Öyle standart formüllerle ilerlememek, bir uzman denetiminde hazırlanması gerekir. Hiçbir şey bulamadınız, buna erişiminiz yok. Susam yağı elinize şöyle dökün, içine parmağınızı sokun, burun deliklerinizden içeri güzelce yağlayın. Hem bu kendinize hem çocuklarınıza sonbaharda virüslere, bakterilere karşı da bir koruma, bariyer sağlar. İçerisi aşırı kurumadığı için gereksiz mukus oluşumu olmaz, sağlıksız mukus oluşumu olmaz. İçerinin kendi doğal dengesini koyarız. Şimdi muhakkak Lale değinecektir. Ben topu ona atıyorum. Şu nitrit
Sit bize sağlıyor burun. Değil mi? Evet. Şimdi Hande'nin anlattıklarına baktığımızda az önce söyledik ya, savunma askeri. Aslında askerler sabah kalkıp antrenman yapıyorlar ya. İşte antrenmanları yaptırmaya başladık. Çünkü bu beden uyandı ve enerjiye ihtiyacı var. O zaman o yağlanmış, yıkanmış, temizlenmiş burunla aldığı havayla içeriye enerjiye dönüştürecek. Bunu yaparken ben şunu da not almasını istiyorum herkesin. Eğer evde birisi şu cümleyi kuruyorsa: burnum tıkandı, burnum tıkalı, alarma geçin. Durdurun her şeyi. Hani bir yerde yangın çıkmış gibi, bu kadar önemli. Her şeyi durdurun. Gidin o burun tıkanıklığının öncelikle nedenini bulun. Hasta mı? Burnunda başka bir şey mi var? Ağzı açık olduğu için burnu tıkandı ve bunu mu fark etti? Bunlar çok önemli. Kendiniz için ya da çocuğunuz için. Burun tıkanıklığından sonra bu tedbirleri aldıktan sonra o burun hala açılmıyorsa acaba ağız kapandı mı? Ona bakacağız. Neden? Çünkü biz burundan nefes alıp verdikçe içeride burun kıllarının dibinde nitrik oksit denilen bir gaz üretiyor. Bizim için mikroplarla savaşan o askerlerin en başında geliyor. Bunu da mesela, bu da küçük bir tüyo olabilir sizler için. Bunu arttırmak, hızlandırmak için ağzınız kapalı burnunuzdan nefes aldınız ve nefesi verirken sesi çıkartın. O titreşimle içerideki nitrik oksit salınımını arttırmış oluyorsunuz. Bunu her zaman yapabilirsiniz. Çocuklarınızla da kere daha yapabilirsiniz. göstersene Dişinizle Lale'cim. fırçalarken yapabilirsiniz. Burundan nefes aldık. alıyor, alabildiği kadar. Derin bir nefes. Sonra nefes boşalana kadar o ses bitene kadar. Nefes Birkaç alırken nefes. karnı şişti. Nefes verirken karnı beline doğru Bu yapıştı. herkeste farklıdır, bu çıkan ses, bu sesin süresi. Çünkü herkesin nefes verme süresiyle orantılıdır. İlk zamanlar şöyle olabilir. Pes etmeyin, devam edin. Sık sık devam edin. Yatmadan önce bunu yapabilirsiniz kendinizi sakinleştirmek için. Ya. Ve sonrasında mümkünse hiç konuşmayın, ağzınızı açmayın ve o titreşimle biraz kalın içeride. Bu da bedenin dengelenmesini sağlar. Peki bunların hepsini yaptık ama burnumuz hala tıkalı ya da çocuğun burnu tıkalı, hastalandı. Tamam, güzel. O zaman şunu yapalım. Bunu çocuklarınıza da yaptırabilirsiniz. Rahatça oturun ya da ayakta olabilir. Bunu yürüyerek de yapabilirsiniz. Yürüyerek çok daha etkili olur. Hatta yürüyüşe çıktıysanız bunu yaparken ben zaman zaman bunu uyguluyorum. Hadi bakalım, ne yapıyoruz? Yanınızda mutlaka peçeteniz olsun çünkü akmaya başlıyor. Wow. Evet. Ne yapıyoruz? Bu göstereceğim egzersizi yalnız bu egzersizin içerisinde nefes tutma var. Bunu hamileler, yüksek tansiyonu olanlar, özellikle hamileler nefes tutma Yapmıyor. bölümünü yapmıyorlar. Tutmuyorsunuz. Evet, mutlaka o çok önemli. Rahat bir şekilde oturuyoruz, ağzımızın kapalı olduğundan emin oluyoruz. Ama burnumuz çok tıkalıysa ağzımız açık olabilir. Onu da dert Birazcık etmeyin. açık olabilir, evet. Ama doğrusu olmaması. Mühürlü dudaklar. Mühürlü, yani iki dudak birbirinde. Burnumuzdan derin nefes alıp verdik. Burnumuzu parmağımızla aldık nefesi. Ondan sonra parmaklarınızı getirin, burnunuzu tutun. Nefesinizi tutun. Ve bunu yaparken hafifçe başınızı öne eğin ya da öne arkaya sallayın. Yavaşça. Nefesinizi tutarken yapın bunu. İsterseniz sağa sola da. İlk nefes alma ihtiyacı geldiğinde bunu fark edin. Ama patlayacak şekilde değil. Ve sonra bu farkındalıkla bırakın, normal nefes almaya devam edin. Birkaç dakika dinlenin. Ağzınızı yine açmayın. Bunu birkaç kez tekrar edebilirsiniz. Bunu yürürken yapabilirsiniz. Yürümeye başladınız yavaş yavaş. Tuttunuz. Devam edin. Tekrar temponuzu devam ettirin. Burnunuz açılacak. Yok, olmadı, açılmıyor. Peki başka bir yöntem daha gösterebilirim. Şu burnunuzdan nefes almaya başlayın ve şurada burun kemiğinizin, şurada elmacık kemikleri. Burnunuzdan nefes alırken çekin bunları yana. Nasıl fark ettiriyorsun Verin. ya? Şunu çekmek, evet. Bir de buraya ne fark ettiriyor biliyor musunuz aslında? Zihinsel olarak da dokunuyoruz ya. Dokunmak çok önemli. Bu sinüs bölgesine de dokunuyoruz. Küçük küçük masajlar yapıyoruz. Aslında burnu yağladığınızda da bunu yapsınız. Şuralara, şu çevreye. Birkaç nefes böyle yapabilirsiniz. Çok
burnunuzla temasa geçin. Dedim ya, burun tıkandı diyorsa birisi, Hemen ne acil durum. yapıyoruz? Açmak için burun spreyi. Aslında Hatta yangın var açılmıştır burnu. söylüyoruz ama nerede o yangın, neden çıktı onu bilmiyoruz ki. Hemen o burun spreyleri devreye giriyor ya, burun açıcılar var. Evet, Çok çünkü zararlı. ağzımızın açıklığından ağız solunumu yapıyor olduğumuz için eğer burnumuz tıkalıysa biraz burnumuzla tanışmamız gerekiyor. Kesinlikle. Burnumuzla nasıl tanışabiliriz? İşte orada dil devreye giriyor. Nasıl devreye giriyor? Mesela şu anda herkes bakabilir ki beni dinlerken birincisi ağzı açık mı kapalı mı? İkincisi dili nerede duruyor? Beni dinlerken eğer konuşmuyorsanız ya da yemek yemiyorsanız diliniz nerede? Nerede durması gerekiyor? Nerede? Gereklilik değil. Nerede dilimiz? Benim böyle Altta mı üstte mi? Alt damakta mı üst damakta mı? Üstte benimki. Dişime Doğrusu doğru orada. üstte. Evet. Eğer şöyle bir Ateş şey noktası derler ya. Şeyde meditasyonlarda da yapıyoruz. şöyle bir şey de yapabilirsiniz. Burnumuzla tanışmak istiyorsak eğer dilimizi üst damağa yapıştırıp arkaya doğru sürükleyebiliriz. İşte orası Kıvırarak mı burnumuzun dilimizi? tabanı. Ön dişlerimden aldım, süpürge gibi geriye doğru. Hem dilime egzersiz yaptırmış olacağım. Unutmayın, dil bir kastır. Çalışmazsa ve ağız solunumu yapıyorsanız o kas gereği gevşer, aşağıya doğru düşer, büyür. Gelir Dolayısıyla sonra. arkasından horlamalar gelebilir. Ben buna şey demeyi de çok seviyorum. Dil pilatesi. Dil pilatesi. Evet, dil pilatesi yaptırabilirsiniz. İçeride sağa sola döndürebilirsiniz. Ya da o iki dişin, öndeki iki dişin arkasına dilinizi hafifçe bastırarak damağa yapıştırdığınızda, olması gereken yer orası çünkü. Oraya hafif bası uygulayarak pilates yaptırabilirsiniz dilinize. Bu şeye benzemiyor mu? Böyle 17-18 yaşındaydım, hani diksiyon meraklıydım öyle şeylere. O zaman artikülasyon için dil hareketleri yaptırtıyorlardı. Evet. Isınması Bize. lazım. Değil mi? Yanlış Cevdet Hoca, hatırlamıyorum. Cevdet Arıcılar ses nefes hocamızdı. Gerçekten neler yapardık. Şimdi tabii küçüktük o zamanlar. 20'li Çiğneyebilirsiniz. yaşlar. Dolaşımı Değil mi? arttırmak için çiğnerdik konuşmadan önce. Evet, neler vardı bak, unutuyoruz işte. Böyle İçeride- bir şey. Kullanmadığımız şeyleri unutuyoruz. Çevirebilirsiniz dili içeride, uzatabilirsiniz. Dil bir kas, dille çalışın ve dilin yeri hop yukarıda. Aşağı düşüyorsa bilin ki ağzınız açılıyor. Gündüz yönetiyor olabilirsiniz ama gece bunu yönetmeniz çok zor ağzınız açılıyorsa. Diliniz aşağı düştüğü için. Ve bunu yapıyorsak Beste, sindirimde en büyük bedelini ödüyoruz. İkinci bedel yeri de sinir sistemi. Ve bunlar farkındaysan sonbahar, kış döneminde herkesin de ortak derdi. Evet. Herkes bir sindirimde işte gazdı, kabızlıktı, hazımsızlıktı, Evet. bir rahatsızlık, yani burası iyi değil hissediyor. İki, sinir sistemi de böyle hani hemen alevlenmelik gibi kısa Evet. devreye Ya da cızır cızıra Şu anda dönüyor. zaten Ya da istek. herkes böyle. Tabii motivasyonu bulamıyorsun. İşte canım kalkmak istemiyor, Tabii gitmek ya. istiyor. Hava Yoğun. zaten kapalı. Evet. Yani güneş doğanın, tabiatın ana enerji vereni. Kesinlikle. Hepimiz oradan besleniyoruz. Güneşsiz havalarda doğal olarak mod da biraz Düşüyor. Doğal bu. Ama bir de buna nefes gelmiyorsa, sindirimi de kaybettiysek, yani beden beslenemiyor. Demin dedim ya, çarklar. Çarkları kaybediyoruz. Sonra kızıyoruz. Niye bu böyle? Niye benim başıma geldi? Halbuki çok küçük destekler istiyor bizden. Çok akıllı bir sistem. Biz onu bu şekilde manipüle ettiğimiz için hayatı zorlanıyor. Bizim aslında manipülasyonu bırakıp onun doğal ihtiyacı yönünde hareket edebiliyor olsak, ki bunlar gerçekten zor şeyler değil. İşte mesela artık şu salataları, sandviçleri bırakalım sabahları. Mevsimi bitti. Hani kaynasın artık şu tencereler. Değil mi? Çorbalar. Şöyle güzel yağlı çorbalar gelsin ve ne olur Mesela? kimse, mesela çok güzel havuç, zencefil, o kadar basit bir çorba ki. Ve ben fark ediyorum, insanlara böyle zencefil havuç çorbası deyince öyle bir çorba mı var oluyor. Acaba nasıl bilmiyorsunuz? Çok basit bir çorba. Hani işten geldin, yoğunsun, tencereye ne atayım ki herkesin karnı doysun. Soy havuçları at tencereye, böyle yarımcacık bir soğan, biraz zencefil rendele, içine bir tane çubuk tarçın, ondan sonra ghee koyuyoruz, sade yağ, tuz, karabiber, bu kadar bitti. Kendi kendine bir Limon da sıkabilir miyiz üstüne? Böyle canlandırdım aklımda. tadını istiyorsan Maydanoz. katabilirsin tabii ki, ama biz sindirimi desteklemek istiyoruz, içeriği ısıtmak istiyoruz. Kışın beden en çok soğukla mücadeleye enerji harcıyor.
Çünkü onu bir homeostas için, denge için bir derecede tutması gerekiyor ya. Bütün kaynak oraya gidiyor. Bari içeri, yani üstümüzü iyi giyinelim. Bir de içeri sıcak verelim ki beden kendi içinde bununla mücadele ederken biz onun üstüne ekstra yük bindirmeyelim. Küfelerini daha fazla doldurmayalım. O yüzden sıcak çaylar, sıcak çorbalar, fırın yemekleri. Şimdi herkes diyecek ama Hande bunlar bize kilo aldırır. Diyecek. Sonra kış... Dediler bile. Dediler değil mi? Ne olur bundan korkmayın. Çünkü bu aylarda bedene istetsen de, yani yarılsan da kilo verdirmen çok zor. O ne dedik? Çok akıllı. Biz böyle 100 yıldır var olan bir tür değiliz. Değil mi? İnsan dediğimiz sapiens, geriye döndüğümüz zaman buzdolabı yoktu. Yani ben hatırlıyorum, çocukluğumda babaannemin evinde tel dolap vardı. Benim de anneannem. Doğal olarak hani o kadar geriye git. Evrim dediğin şey milyonlarca yıl olmuş. Doğal olarak bu zamanlı atalarımız bugün buzdolabı gibi bizim buzdolabımıza sahip olamadığı için onlar kıtlıkla yaşamışlar. Yokluk. Ne yapmışlar? Biriktirmeye alışmış bu sebeple. Kış zor erişilir yiyeceğe. Doğal olarak beden evrimde stoklamayı. Bunu da niye yapıyor? Derinin altına yalıtım tabakası yapsın ki. Hani binalara mantolama yapıyorlar ya, beden de kendine mantolama yapıyor. İzolasyon mekanizması kuruyor. O yüzden aldığınız kiloları dert etmeyin. Ne zaman mı vereceksiniz? Baharda. Şubat 15'ten sonra bütün sistem diyor ki, daha çok var. beden diyor ki hadi hafifleyelim, yaz geliyor, uçacağız, kaçacağız diyor. Onun için de senden daha çok gönüllü. Hani sen vermeyeyim desen bile o diyor ki aman gitsin üstümden. Şubat 15'ten sonra diyetler sağlıklı ama. Evet. İçeri vereceksiniz ki o kıtlıkta olduğunu düşünmesin, Meslek ki o verebileceklerini verilsin. versin. Biz O ne yüklerini biz yemiyoruz. Öyle Hiçbir olmuyor. şey yemedim bugün. Bütün gün hiçbir şey yemedim. Bravo. Öyle diyorlar ya. Bravo. Hiç ağzıma hiçbir şey sürmedim. Bravo. Su bile içmedim bir de. Sonra üstüne ne yedin? Hani o kadar açlığın üstüne En sonunda bir şey bedeni yedik. yokluğa düşürdüğün için Evet. beden en hızlı enerji veren mekanizmaları, içeride en hızlı enerjiye dönüştürecek şeyleri seni yönlendiriyor. Yani yanlış aşermelerle daha çok çer çöp yiyor oluyorsun. O yüzden günde 2 öğün sağlıklı içerikler ve Ayurveda'da biz yemek ölçüsünü öğünde şöyle belirleriz. Herkesin evet avucunu 2 avuç içi Öyle. birleştirirsin. Bakınca Bu doymam senin ki de. öğünü. Midenin 1/4 kesin boş kalmalı. Tamam. Geri kalanında 2/4'sinde yemek olmalı. Biraz da hareket için şey bırakmalısın. Yani juice dediğimiz o enzimler içinde yeri olmalı. Günde yaklaşık beden 3,5 litreye yakın su kullanıyor enzimler için, sindirim için. Çok pahalı bir sistem. Bu kuruysa mide de mukus üretiyor. Sonra o mukus yukarı doğru hareketiyle sinüzitlere, balgamla öksürüklere sebep oluyor. Ama bedeni anlayınca her şey o kadar kolay ki. Lale her şeyi farkındalığa getirir. Evet. Öyle. Haklı. Hatta Farkındalıkla bu çözülüyor değil mi Lale? aslında Hande'yi dinlerken aklıma gelen bir şey çok da iyi oldu. Kilo veremiyorum, işte ne yesem yarıyor dediğimiz yerde aslında ne yediğimizi de fark etmemiz çok önemli. Daha doğrusu şu anda masada yemek yemek üzere oturduğumuzu fark etmek, yanımızda kimin olduğu da çok önemli. Kiminle yemek yediğimiz. Hep söylüyoruz ya, biz programlarımızda da bunu çok anlatıyoruz. Özellikle iş toplantıları. Yemekli iş toplantıları ya da yemek esnasında televizyonun açık olması sizi tamamen o yemekten başka bir yere doğru götürüyor. Yani beden aslında buraya oturdu, bedene bir komut vereceğiz. Elimize bir kaşık, çatal her neyse alacağız ve onu ağzımıza götüreceğiz.
götürdük ama biz onu içeri atıyoruz. Tık 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 tık. Bir yandan da yandakinin konuşmasını dinliyoruz ya da o anda evde gergin bir ortam var ya da işte gergin bir ortam var. Televizyondaki bir şeye kafam takıldı. Birkaç işi bir arada yapma yetimiz çok fazla hepimizin ve bu gelişiyor, gittikçe gelişiyor. 10 parmağımızda 10 marifet zannediyoruz ama bu bedene, bu sisteme yaptığımız en büyük kötülük. Yemek yediğimizin farkında olalım. Bir, ağzımıza giren şeyin kokusu, dokusu, sıcaklığı, her şeyiyle ne olduğunu bu bedenin anlamasına izin vermek lazım. Onun için dil çok kıymetli. Çünkü ağızda başlıyor sindirim. Dil kıymetli, o dilin üzerine bıraktığımız şeyin, besinin nasıl çiğnediğimiz, çiğneyip çiğnemediğimizin de çok farkında olmamız önemli. Doğru. Aşağıya doğru gönderişimiz. Dil neden önemli? Dil hijyeni, dil temizliği. Özellikle bu havalarda bizi enfeksiyonlardan Nereden nasıl korunması korur, için. bağışıklığımızı nasıl güçlendirir? Dil bize ne söyler? Ne söyler? Ya aslında her sabah kalk Beste, hem kendinin hem oğlunu ayna karşısına geçir. Şöyle birlikte ikiniz de kendi gözlerinizin içine aynada bakın. Sonra da aynaya dil çıkarın. Dil bayağı çıksın dışarı. Dilin arkasını ve önünü görmeye çalışın. Yani iyice çıkarın ki hem ön tarafını hem arka tarafını görün. Dilinize bakın bakalım. Dil kuru mu? Üstü pütürlü mü? Üstünde çizikler, yarıklar var mı? Dilin kenarında böyle diş izi gibi, hani eskiden evde zülfüle yapılırdı böyle evet, bol timsah telli şey telli. gibi böyle. Hani böyle dalgalı bir yan yüzeyi. Hemen araya Gir. Isırıyor muyuz dilimizle uyurken? Az önce ne dedim? Dil bir kas ve büyür, gevşer, genişler. Dilin kafesi aslında dişler. Eğer dişlerin dışına çıkıyorsa büyüyerek, o Değil mi? dil yukarıda durduğu sürece, damağa yapışık olduğu sürece dişler onu korur. Aynen. Ama çene yapınız bozuksa, o kafesin içinde değilse sabah o ısırıkları görebilirsiniz. Ve dilin üstünde farklı kaplamalar görebiliriz. Bu çok şeffaf, incecik su gibi bir kaplama da olabilir. Koyun böyle mukusvari, yoğun beyaz bir kaplama da olabilir. Dilinizi kahverengi görebilirsiniz. Bu kolona bakmanız gerektiğini gösterir. Kolon da kurudur. Onun için bir de elinize bakabilirsiniz. Elin dersin çizilirse değil mi böyle? Evet, elin nasılsa bağırsağın da aynı kurulukta ve nemlilikte demektir. Aynı şey sindirim enzimlerin için de geçerli demektir. Dil bize kahverengi olduğunda hem sinir sisteminde bir kuruluk ve yanma olduğunu, demek ki orada kısa devreye her an düşebileceğimiz noktasında bize uyarır. Bedende hava çok yükselmiştir. Biraz topraklanmaya, basılmaya, merkezlenmeye ihtiyacı vardır. Yeşilimsi ise ateş yüksektir. İçeride enflamasyona kapı açar. Beyaz yoğunluktaysa mukus ve toksin yoğun olabilir. Bedende tabii ki bunları hep bir ayurvedik doktor ya da bir ayurvedik danışmanla çalışmak gerekir tedavileri için. Ama ve lakin siz dilinizi okuyarak, örneğin mukuslu bir dil gördüysen, beyaz kaplaması var, o gün mesela zencefil çayı demle kendine. Normal kahve çay yerine birkaç bardak, 2-3 bardak, normal hani abartmadan, hani biz her şeyi de abartmayı seviyoruz ya, abartmadan o küçük çay fincanlarında 2-3 fincan zencefil, taze zencefili koyarsın, kaynatırsın, sıcak, ılık içersin. Hatta bunu yemeklerden 30 dakika önce içersin. Ki mideye sindirim suyu oluşsun. Mide geleni rahat sindirsin. İçerisi juiciness deriz ona. Sulu sulu yapmaya çalışırsın. Buna destek versin. Peki. Ya da zencefil çiğneyebilirsin. Peki, Yemekten yani- 10 dakika önce. Peki gördük beyaz ya da kahverengi. Bunu ne yapacağız? Ağzımızı kapatıp hayatımıza devam mı edeceğiz? Bunu bir şekilde aslında bize sunulmuş bir şey. Değil mi? İçerideki Bilgi. askerler diyor ki yaptım. Evet. Onu ne yapacağız? O dili. Bir her sabah o dilinizi kontrol ettikten sonra bir tatlı kaşığıyla sıyırın. Onun üstündeki bir toksin tabakasını alın. Dişinizi fırçaladıktan sonra da Dilimizi fırçalayın. dilinle fırçalama. Fırçayla böyle Yok çok- işte o çok aman o yanlış yapma. Dil Fırçayla papillerini değil de diş fırçasını bazı diş fırçalarının arkaları böyle çok Çok basit. Tatlı kaşığı.
Nazikçe. Çünkü bizim dil Sıyırmak. üstümüzde tat tomurcuklarımız var. Papillalar böyle benekler. Onlar sağlıklı olduğunda biz sağlıklı aşerme yapıyoruz. Sağlıksız olduğunda aşermelerimiz bozuluyor. Onlara zarar vermememiz lazım. Onlar hijyenik olmalı ki, dil temiz olmalı ki aşağıya beyine mesajı iletsin, aşağıda hangi enzimlere ihtiyacı olduğuna dair. Hani tatlı bir tat alıyorsam, bu arada Ayurveda'ya göre et, süt, yumurta, proteinler tatlı tada girer, baklava değildir sadece. Ona göre enzim ürettirir içeride beden. Peki evde böyle kendimizin hazırlayabileceği doğal içerikli dedik ya, burnumuzu işte kaya tuzunu dövüp suyla karıştırıp burun nazal temizliği yapıyoruz. Dilimiz için herhangi bir böyle gargara, çalkalamak vesaire yapabileceğimiz bir şey var mı? Tuz dışında. Tuzu da ağzımıza koyamayız zaten. Sağlıklı gene çok köpüren diş macunları değil, organik doğal şeylerle fırçalıyor olalım. Çünkü ağzımızın içi deriye benzer. Direkt emer içeri koyduğunuz her şeyi. O yüzden mümkün olduğu kadar doğal diş macunları tercih ediyor olalım. Dişimizi temizledikten sonra ağzımıza yarım çay kaşığı, yarım tatlı kaşığı, herkesin kendi ağız ölçüsüne ve kendini konforlu hissettiği miktara göre Karbonat kışın susam yağı. Susam Ya ya. yine yağlıyoruz. Evet ya. Burnu, ağzı yağlıyoruz sistemi aslında. Ve bugünün tiyosu, baktınız zorlanıyorsunuz. Bu aralar çok stresli, ofis yoğun, hedefler, her yerden sıkışıyorsunuz ve hani o tükenmişlik hali var ya. Evet, var. Geliyor. O geldiğinde deneyin, en çok dua edeceksiniz. Yağlayın kafanızı, ayak tabanlarınızı, kulaklarınızın içini, burnunuzu, ağzınızın içini. Baş bölgesi havaya çok açık, bir sürü delikli, göz delikleri, burun delikleri, Evet. kulak delikleri, ağzımız çok delikli bir bölge. Beden ne dedi? Kendini ısıtmaya çalışıyor. Habire buradan bir kaçak var. Yani Ondan başını sıcak tutuyor. Evet. Kışın o bereleri boşuna. Aynen. Hani kombiyi yakmışsın, sonuna almışsın ama evin pencereleri açık. açmışsın. Ben Aynen, diyorum ki o güzel. pencereleri de kapatın ve yağlayın. Susam yağını kullanabilirsiniz. Sade ghee, yani o sade yağ yapmayı biliyorsanız, ki herkes yapabilir, babaannelerimizin hepsi yapıyordu, çok basit. Onu hafif ılıtıp, hani bebeklere biberon ya da süt verirken bakarız ya, o sıcaklıkta burnunuzun içinden, kulaklarınızdan, gözlerinize, ağzınıza alıp kullanabilirsiniz ve göreceksiniz sinir sisteminiz bayram edecek. Gördünüz mü? Peki uyku çok önemli. Gün ezinde uyanmak için, bağışıklık sistemi için bile, sindirim için bile uyumak, ki dinlendiğimiz tüm organlarımızın artık çalışmadığı, farklı bir alana geçtiği çok önemli bir süreç aslında. Birçoğumuz çok kaliteli uykulara uyuyamıyoruz. Belki nefesimiz nedeniyle, belki düşüncelerimiz sebebiyle, belki sindirimle ilgili bir sorunumuz var ve bir sağa dönüyoruz, bir sola dönüyoruz. O şişkinlik bizi bir türlü uyutmuyor. Aynen. Sindirimle ilgili ne dersin Hande'cim? Ne yapalım? Var mı bununla ilgili sihirli bir şey sende? Bir tarif, bir fikir? Bir kere yemek yedikten 3 saat sonra Yatmak lazım, değil mi? uyumalısınız. Pat diye Şu yatıyoruz. akşam yemelerini bırakın. Bu sobaya sürekli odun atmaya benziyor. O soba söner, tüter ve söner. O yüzden bunun bir sindirmesi gerekiyor. Öğün aralarınızda da 3-5 saat yaparsanız ve akşam yemek öğününüz çok hafif olursa. Biz genelde sonbahar kış dönemi bizim evde işte pancar çorbası, havuç çorbası, balkabağı çorbası gibi yoğun kıvamlı çorbalar olur. Arkasından da kichari dediğimiz çeşitli sebzelerle hazırladığımız çok sağlıklı bir sindirim sistemini de destekleyen, besleyen bir pilavımız vardır Ayurveda'da. Onu yaparız ve şu kadar yeriz. Bu kadar. Unutma. O kadar yeriz. Akşam Azıcık kadar yok. mutluluk. Yeter. Akşam beden uyumak istiyor, rahatlamak istiyor, dinlenmek istiyor ve sindirimle ilgili en büyük problemimiz o mavi ışıklar, televizyon, diziler ya da bilgisayar başı çalışmalar yaptığımız takdirde göz açık olduğu sürece karaciğer devreye Girmiyor. istediği gibi giremiyor ve karaciğer orada safra üretmeli ki safra kesesi depolasın. Bir ince bağırsağı
devamlı dıt 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 damla damla versin ya da her yemek yediğimizde poflatsın. Orada güzelce enzimleri versin ve parçalama gerçekleşsin. İnce bağırsağımız onu emsin. Midede de parçalandı, ince bağırsağa geçti, emildi, posalandı ve sabahta sağlıklı dışkı olarak çıksın. Akşamları kikire çayı içebilirsiniz. Ayurveda'da CCFT deriz değil mi? Kişniş, kimyon, rezene. Tavada çok az kavurursunuz tohumları. Daha geliyor. Evet. Hadi. Tavada kavurursunuz akşam yemeğinden bir saat sonra kadar. Kavurdunuz, yakmıyorsunuz, çabuk yanabilirler. Dikkat ediyoruz. Döküm ya da çelik bir tencerede kavurduk, suladık. Demlendi, 10 dakika sonra içtik. Kanallarımızı temizler, sindirimi destekler. Harika. Ya da yemeklerden sonra hazımsızlık hissediyorsanız ağzınıza 2 tane rezene atın, tohumu çiğneyin. Evet. Bebeklere Değil mi? destek olabilir. Nefeste ne yapsınlar Lale? Şimdi sen böyle anlattın ve bence nefessiz dinlediler. Çok da keyifli oldu. Çok. Kulağıma şöyle sesler geliyor benim şimdi. Bu anlattıklarınızın hepsi güzel ama özellikle İstanbul'da işten çıktık, eve gittik, yemek yaptık, saat zaten oldu 8-9. Yattık, sadece dinlenmek üzere yatıyoruz ama bunların hepsi normal, bunların hepsini hepimiz yaşam içerisinde yaşıyoruz, deneyimliyoruz. Kendinize bu konuda kızmayın. Burada anlattıklarınızın hiçbirini yapamam demeyin. Minik minik adımlar atın. Evet. Mesela işte ne dedi? Rezene çiğneyin. 2 tane rezene atın ağzınıza yemekten sonra. Bu da bir adımdır. Evet. Ağzım kapalı mı değil mi? Soğan kavururken fark edin. Ne bileyim otobüste giderken fark edin. Araba kullanırken fark edin. Bu da bir adım. Lale'min mottosu fark edin. Gerçekten farkındalık. Çok güzel ama. Evet. Kendimize kızmaya başladıkça zaten öğrenmeyi reddediyoruz. Öğretmeyi reddediyoruz bedenimize. Bunları yapmak yerine bunu dinledim, attım ağzıma 2 tane şey. Sonra bakmışsınız ki siz orada az önce bahsettiği çayı yapıyorsunuz. Siz bakmışsınız ki işe giderken mataranızda zencefil çayıyla gidiyorsunuz. Bunlar için sabır gerekiyor. Farkındalık, alışkanlık, Sabır gerekiyor. Bunların hepsini yapabileceğiz. Ve deneyerek besle. Deneyerek. Kesinlikle. Ve süreklilik Hepimize geliyor. her ondan şey sonra. iyi gelmeyebilir. Yani Evet, denemek, deneyip görmek. Küçük miktarlarda deneyip bakıp bedeni gözlemlemek, iyi geldiğinden eminsek oradan devam etmek. Beden çok şey söyler çünkü. Peki şimdi ben o tarifi almadan Öksürük. evet Öksürüğe geldik. Lütfen öksürük. Öksürük çok önemli. Bizim Şimdi Ayurveda'da her şey hassas tarif, noktamız. biz her şey bitkilerle, işte anupan dediğimiz taşıyıcılarla, açıcılarla çalıştığımız için not aldım sana. Harikasın. Unutmamak muhteşem. adına. Şimdi eğer bizim kuru öksürüğümüz varsa, kuru öksürük ne demek? Çok fazla mukus içermiyor. Ama lütfen sizlerden ricam, öncelikle her zaman doktorunuza danışıyorsunuz. Doktorunuzun teşhis ve tedavilerini uyguluyorsunuz. Ayurvedik yaklaşımları da Destekleyici. aracı olarak kullanıyoruz. Eğer ki kuru öksürüğümüz varsa, çok fazla mukus içermiyorsa, öğretmen faranjit, yayıncılar, sanatçılar yaşıyor. Ne yapabiliriz? Olgun bir muz, yumuşak bir muz demektir. Bunun içine 1 çay kaşığı bal koyuyoruz. 2 tutam da taze öğüttüğümüz karabiber. Karıştırıyoruz. Bal ve karabiber. Çup. Onu yiyoruz. Afiyet şeker olsun. Kuru öksürüğünüzün hafiflediğini göreceksiniz. Bunu Ayurveda Enstitü'nün Instagram hesabında paylaştığımızda ortalık yıkılmıştı. Herkes birbirine Sonra iletmişti. deneyimlerini paylaşınca kim bilir. Evet. Herkes dua. Bal ve karabiber çok Süper. Muz, Bir de karabiber, bal. kuru öksürükte ağzınızın kapalı olduğundan emin olun. Nefes alıp verirken. Evet. Kurutmayın Diliniz içeriği. çok şey söyler dedik ya. Dil kuruysa ağzında kurudur zaten. İç sistem de kuru demektir. Geliyorum ikinci inatçı öksürüğümüz. İşte senin konun Benim geldi. varsa- hiç bitmeyen öksürük. Senin oğlana Evet. gidiyor. Bir diş sarımsağı doğruyorsun. Tamam. 1 bardak sütün içine koyuyorsun, kaynatıyorsun. Tamam. Okey. Sonra çeyrek çay kaşığı zerdeçal ekliyorsun Zerdeçal. içine. Bunu da karıştırıyorsun. Bu böyle altın rengi bir süt olacak. İçilebilir kıvamda. Hani böyle yakarak, tahriş ederek
değil. Kuru öksürük, o inatçı öksürük geldiğinde bundan yapıp içirmek. Çocuklarımızın o öksürükle yoruluyor ya, bazen biz ya da büyüklerimiz olabiliyor evde inatçı öksürük yaşayan. Onlara da çok iyi gelecektir diye tahmin ediyorum. Ve ne kadar kolay ulaşılabilir ve yapılabilir şeyler. Karabiber inanılmaz öksürüğe iyi gelir. Balın içine kat, karıştır, çup, at. Çözüm. Biraz mutfaktan, baharatlardan, alıştığımızın dışında faydalanmak aslında sağlığımız üzerinde mucizeler yaratabiliyor, değil mi Lale? Evet, unuttuğumuz baharatları tekrar hatırlamak aslında. Eczane var mutfakta da bunu Bizim unutuyoruz. içimizde de aslında bütün deposuyuz aslında. İşte onların açığa çıkabilmesi için onları desteklememiz ve bedenimizi fark etmemiz gerekiyor. İşte doğru söylüyorsun. Onun hep söylediği farkındalık ya, o yüzden doğru söylüyor. Çok teşekkür ederim. Anlattıklarınız için, verdiğiniz bilgiler için, değerli tarifler için. Eminim birçok hanımefendi şu anda notlarını aldı ve yarından itibaren, hatta belki şimdi bilmiyorum, mutfağa gidip varsa eğer ellerinde o malzemeler bence yapmaya başlayacaklar. Ben eve gider gitmez öksürükle ilgili olan kısmı yapacağım zaten. Evet, önce muzu dene, kuruysa. Tamam. İnatçıysa diğerini. Tamam. Tamam. Teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Çok cici iki hanımefendi muhteşem bilgilerle sizlerle paylaştı. Beraberdik. Ben onları bir kere değil böyle 1000 kere gelseler doyamayacağım anlatmalarına, enerjilerine. Gerçekten öyle muhteşemler. Sizler de bedeninizi daha fazla fark edin. Dışarıdan gelen tepkiler söylenenlerden ziyade şu gözlerinizi bir kapatın, bir bakın bakalım beden size neler söyleyecek. Bedenin hafızası var. Onu dinlemeyi seçtiğinizde aslında çok bilgi gelecektir size onun tarafından. İç sesinizi açın, şu zihninizi birazcık kapatın diyorum o zaman. Kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın, hoşça kalın. Hoşça kalın.